Mağara girişlerinde çift kapı kurgusu, doğal daralma ile yapay kapak izini sahada nasıl ayırırız? Arkadaşlar, bugün mağara girişlerinde en sık karşılaştığımız ve en çok yanlış okunan bir kurguyu tüm yönleriyle çözeceğiz. Konu şu: doğal daralma ile insan eliyle yerleştirilmiş kapak taşının birlikte kullanıldığı çift kapı düzeni nasıl tespit edilir? Bu düzenin arkeolojik ve tarihsel bağlamı nedir? Hangi ikonografik ipuçları bize doğrulama sağlar? Hangi jeofizik ve fotogrametri teknikleri hatayı sıfıra yaklaştırır? Çünkü mağara ağzı doğa ile insanın kesiştiği sınırdır. Nedeni ise doğal boşluk güvenlik sağlar, insan ise o boşluğa amaç ve düzen ekler. Çift kapı kurgusu iki aşamalı bir savunma ve gizleme mantığıdır. Dışta doğal daralma ve taş yığma ile görünürlük kırılır. İçte yassı bir kapak taş veya moloz örgü ile gerçek geçiş kapatılır. Çünkü saklayan kişi hem iz takibini kesmek hem de geri dönüşte hızlı açılabilecek bir düzen ister. Nedeni ise risk anında zaman darlığı ve yakalanma korkusu. Giriş koridorunu 3 bant halinde okumak. Dış bant rüzgar ve su izleri, orta bant yığma ve döküntü karakteri, iç bant kapak ve örgü sistematiği. Bu 3 bandın uyumu, oradaki bir insan eliyle yapılmış kurguya işaret eder. Jeomorfoloji temeli. Mağara ağızlarının doğal daralması, kayaç türüne ve çatlak dokusuna bağlıdır. Kalker ve dolomitte çözünme cepleri, ağızda asimetrik bir boğaz oluşturur. Bazalt ve andezitte kolon çatlakları dik köşe basamaklar verir. Çünkü suyun ve iklimin etkisi kayaçla birlikte çalışır. Nedeni ise çatlak içinde kil ve demir oksit birikimi. Daralmanın yüzey mikrodokusunu parmakla yoklamak ve lupe ile taneleri görmek. Doğal daralma kabarıklık ve çukurda süreklidir. İnsan eli keski ve kama izinde ritim ve yön birliği bırakır. Bu ayrım çift kapının dış perdesini okumanın ilk anahtarıdır. Yapay kapak mantığı. Yapay kapak tek parça yassı taş veya modüler moloz örgü olabilir. Tek parça kapak genellikle kireç taşı ve kum taşı cinsinden seçilir. Çünkü nispeten hafif ve işlenmesi kolaydır. Nedeni ise kenar perdahı ve yüzey düzlüğü. Kenar kırıklarının taze görünüp görünmediğini çapraz ışıkta kontrol etmek. Moloz örgü tipi kapak ise küçük taşların kil ve kireç harçla kama yapılarak sıkıldığı düzendir. Çünkü bakım ve hızlı onarım kolaydır. Nedeni ise malzemenin etrafta bol bulunması. Örgü içinde kama taş aramak ve harcın mineral yapısını pH ve renk kartıyla sınıflamak. Dönemsel bağlamı. Roma ve Grek döneminde mağara ağızları sarnıç, kutsal niş ve kısa süreli depo olarak düzenlenmiştir. Çünkü yol ağı ve kıyı ticareti mağaraları geçici istasyon yaptı. Nedeni ise su ve gölge avantajı. Ağız çevresinde mil taşı kırığı, künk parçası ve kireç harç izi aramak için. Bizans döneminde küçük haç nişleri ve kandil isi mağara ağzında yaygındır. Çünkü inziva hücreleri ve dua kültü mağara ile birleşti. Nedeni ise litürjik pratiklerin kıyı ve yamaçlarda yoğunlaşması. Haçın kol oranını, kandil isinizi ve kireç badana kalıntısını birlikte okumaktı. Osmanlı döneminde menzil ve sınır güvenliği bağlamında mağaralar, gözetleme ve geçici depo olarak kullanıldı. Çünkü eşkıya ve yol kontrolü aynı hatlarda yaşandı. Menzil kayıtları ve şeriye sicillerindeki saldırı ve onarım notlarında hepsi mevcuttur. Amaç köprü ve han etekleriyle aynı güzergaha düşen mağara ağızlarında moloz örgü kapak izini öncelemek. Arşiv ve sözlü tarih. Tahrir defterleri, şer'iye sicilleri ve seyyah notları mağara kullanımını dolaylı anlatır. Çünkü doğrudan mağara adı yerine menzil, pınar,
değirmen ve gözcü sırtı gibi yer adları kayıtlıdır. Nedeni ise idari dilin yapı odaklı oluşu. Cevabı ise yer adlarını ses benzerliğiyle eşlemek. Kandilli Kaya, Delik Taş, Gölgelik Pınar gibi adlar mağara ağzı ya da doğal nişe işaret eder. Sözlü tarihte gece uğultu, yılan nöbeti, soğuk vurması gibi anlatılar çift kapının iç boşluğuna ve hava akımına dair ipucu taşır. Bu anlatıları saat ve rüzgar yönüyle notlamak, karar anında teknik doğrulamaya dönüşür. İkonografi ve işaret dili. Çift kapı kurgusunda en sık görülen ikonografik ipuçları haç, ok, terazi, balık ve oyma çanaktır. Çünkü yön, dua, denge, su ve bekleme temaları kapı kurgusuna eşlik eder. Nedeni ise saklayan kişinin geri dönüşte basit bir hafıza ve fikir yardımına ihtiyaç duyması. Cevabı ise işaretin mikro ölçeğini ve keski ritmini kapak geometrisi ile ilişkilendirmek. Haç simetrik ve kol uçları dengeli ise planlı kurgu olasılığı artar. Ok kısa ve tek yönlü ise daralma yönünü işaret eder. Terazi iki kademeli ise iç boşlukla dış daralma arasındaki mesafeye oran verir. Oyma çanak su bekleme niyetini anlatır ve çoğu kez kapak taşına değil yan duvara yakın durur. Saha fotogrametrisi ve gölge. Drone ile düşük açı ışıkta bant görüntü aldığınızda doğal daralmanın basamak ve oyuntu çizgileri belirginleşir. Çünkü yatay ışık mikrokod farklarını uzatır. Nedeni ise gölge kenarının doğrusal ya da dalgalı oluşu. Koridoru 10'ar metrelik kesitler halinde çizerek. Çift kapı kurgusunda gölge çizgileri bir noktada kırılır ve iç bantta kısa ve keskin bir sınır verir. Bu sınır genellikle kapak taşının ya da moloz örgünün üst kenarıdır. Jeofizik üçlemesi. Manyetik, yer direnci ve termal üçlemesi çift kapıyı ortaya çıkarır. Çünkü dolgu düzeni ve boşluk ısı ve alan davranışını değiştirir. Nedeni ise malzeme türü ve porozite farkı. Cevabı ise eşik belirlemek. Yer direncinde moloz örgü çevre toprağa göre yüksek direnç verir. Termalde yani ısı ölçümünde akşam geç sönümlü dar bir bant oluşur. Manyetikte düzensiz ama tekrar eden küçük sapmalar çıkabilir. Tek parça kapakta yer direnci kenarlarda yükselir. Termal fark kenar çizgisinde keskin bir sınır yapar. Manyetik imza daha sakin kalır. Stratigrafi ve dokunma testi. Kapak çevresinde küçük bir sonda açmadan önce yüzey stratigrafisini gözle okuyun. Çünkü katman sırası size dolgu düzenini anlatır. Nedeni ise doğal taş düşüğü ile insan eliyle yığmanın karışmaması. Doğal döküntüde taş ve toprak karışımı düzensiz ve taneler yuvarlaktır. İnsan yığmasında kama taşları köşeli ve araları ince taneli dolguyla sıkıdır. Renk geçişi doğal tabakada yumuşak, insan dolgusunda keskindir. Malzeme kültürü ve kapak detayı. Roma kireç harcı kabarık ve iri agrega içerir. Bizans kireci daha ince ve badana izleriyle birlikte görülür. Osmanlı geç dönem harcında kül ve tuğla tozu karışımları yaygındır. Çünkü teknikler ve hammaddeler dönemsel olarak değişir. Nedeni ise üretim ve tedarik ağı. Orada küçük bir harç kırığının rengine ve agregasına bakmak gerekir. Kül ve kırmızımsı zerre geç dönem, tebeşirimsi beyaz ve ince doku erken dönem göstergesi olabilir. Bu ayrım kapak restorasyonu ya da kullanım zamanı hakkında fikir verir. Hızlı karar ve planlı kurgu ayrımı. Acele ile yapılan kapakta tek levha gelişi güzel oturur. Yanak boşlukları taş ve toprakla acele doldurulur, gölgede kenar çizgisi kırık kırık parlar. Çünkü zaman baskısı vardır. Nedeni ise takip riski korkusu. Ne yapılması lazım? Kenar sürekliliğini iki ışıkta karşılaştırmak ve dolgu içinde karışık tabaka aramak gerekli. Planlı kurguda levha altına yatak taşı konur, yanaklar kama ile kilitlenir, üstte su şapkası gibi küçük bir çıkıntı bırakılır. Çünkü uzun ömür ve geri erişim hedeflenir. Nedeni ise bakım niyeti. Burada su izinin kapaktan dışarı kırıldığı
ince kahverengi şeridi aramak lazımdır. Hava ve su yönetimi. Çift kapı kurgusunda hava akımı ve su drenajı görünmez bir ustadır. Çünkü nem ve küf kapak ömrünü kısaltır. Nedeni ise kireç harcının ve kilin şişme davranışı. Burada kapak üstünde minik hava kaçakları ve yanda su kaçış deliği aramak doğru olur. Bu delikler dışarıdan bakınca taşın en zayıf yerinde değildir. Görünmeyecek köşede doğal çatlakla aynı hizada durur. Termal kamerada sabah serinliğinde bu deliklerin etrafında sıcaklık farkı oluşur. Mağara ağzında çalışırken güvenlik birinci önceliktir. Çünkü gevşek moloz ve gizli boşluk düşme riski taşır. Nedeni ise doğal erozyon ve eski yığma zayıflığı. Girişte gaz ölçümü, üstte gevşek blok kontrolü, ekip içinde halat ve kask disiplini olması gerekli. Kapak testi yapmadan içeri yük bindirmeyin ve bağımsız dikey taşları yerinde bırakın. Dini ve tılsım anlatıları. Bazı çift kapı kurguları tılsım anlatılarıyla korunur. Çünkü korku ziyaretçiyi uzak tutar. Nedeni ise söylencenin hafızada kalma gücü. Cevabı ise anlatıyı fizik ve ikonografi ile çözmek. Yılan motifi çoğu kez yan duvar içi boşluk anlatır. Ay ve yıldız yan yana ise gece, yönü ve zaman referansı verir. Bu sembolleri doğrudan tılsım değil, pratik ipucu olarak okuyup sahada termal ısı ölçümü, yani yerin doğal manyetik alanındaki küçük değişimleri ölçmek ve manyetik ölçüm ile doğrulamak gerekir. 1. vaka. Akdeniz kalker ağzı. Kıyıya bakan bir yamaçta daralan kalker ağzında kısa ok ve küçük haç vardı. Drone gölgede iç bantta keskin bir çizgi ve üstte su şapkası göründü. Su şapkası dediğim şey, kapak üst kenarında suyu dışarı kıran küçük saçak çıkıntı. Bu, içeri su sızmasını engelleyen bilinçli bir tasarım detaydır. Yer direncinde kenarlarda yüksek değer çıktı, termal akşam sönümünde dar bir sıcak bant oluştu. Çünkü tek levha kapak ve planlı su yönetimi vardı. Nedeni ise uzun süreli kullanım. 2. vaka. Karadeniz bazalt daralması. Bazalt kolon çatlaklarında doğal basamak ve döküntü vardı. İşaret yoktu ama içte düzensiz, moloz yığma göründü. Manyetik imza dağınık, yer direnci yamalı, termal fark düşük çıktı. Çünkü doğal döküntü ve insan eli dokunması karışıktı. Nedeni ise kısa süreli saklama. Yapılması gereken ise çift kapı yerine geçici kapatma sınıfını almak ve yapay kapak iddiasını geri çekmek. 3. vaka. İç Anadolu kireç taşı koridoru. Han ve köprü hattına bakan bir mağara ağzında terazi oyması ve 2 kademeli ok vardı. Şer'iye sicilinde aynı yıl menzil saldırısı ve onarım kaydı bulundu. Drone gölgede 2 bantlı kırık çizgi ve içte kısa keskin sınır belirdi. Yer direnci iç bantta sürekli yüksek çıktı. Çünkü moloz örgü kapak ve planlı kurgu vardı. Nedeni ise risk ve geri erişim ihtiyacı ve kapak üstü su kaçış deliğini ve hava kaçağını doğrulayıp belgelemek. Mikro teknikler. Kapak taşının yüzeyinde mikro perdah çizgileri çoğu kez aynı yöndedir. Çünkü taş yüze yatırılıp çekilerek perdah yapılır. Nedeni ise yüzeyi kaydırma ihtiyacı. Yapılması gereken ise çapraz ışıkla çizgi yönlerini okumak. Ayrıca kapak alt yatak taşlarında mikroskobik kil cilası görülür. Bu cila parmağa sabun hissi verir. Çünkü sıkışma ve nem sürtünmeyi parlatır. Lupe ile, yani küçük büyüteç ile kil film parlaklığını kontrol etmek gerekir. Dedektör ve yanlış pozitif yönetimi. Mağara ağzında metal dedektörü yoğun yanlış pozitif verir. Çünkü moloz içinde pirit, magnetit ve geçmişteki küçük metal saçılmalar sinyali doldurur. Nedeni ise su ve rüzgarın taşıdığı mikrotaneler. Olması gereken ise 2 geçişli tarama ve düşük hız modu. İlk turda geniş süpürme. 2. turda iç bant kenarında yavaş tarama. Noktasal ve tekrarlı pikin varlığında stratigrafi notu alın. Yoksa sinyali arka plan olarak sınıflayın. Doğaüstü anlatıyı bilime çevirmek.
Mağara ağzında gece uğultusu ve soğuk vuruşu genellikle iç boşluğun rezonansı ve hava akımıdır. Çünkü basınç farkı ve dar boğaz ses üretir. Nedeni ise rüzgar yönü ve sıcaklık farkı. Termal ve duman kalemi bu akımı görünür kılar. Böylece tılsım anlatısı teknik veriye dönüşür. Eğer gerçekten de definecilik konusunda bilginizin olup olmadığını merak ediyor ve kendinizi sınamak istiyorsanız, şu anda soracağım sorularla dikkatinizi test edebilirsiniz. Dikkat testi 1. Doğal daralma ile keski ritmini ayırmak için 3 net işaret yazın. Yüzey sürekliliği, taneli doku, kenar parlaklığı. Çünkü bu ayrım kapak kararının ön kapısıdır. Nedeni ise doğal ve yapay sınırın karışması. Cevabı yorumlarda örnekle paylaşın. Dikkat testi 2. Drone ile düşük açı ışıkta iç bantta gördüğünüz keskin çizgiyi nasıl doğruladınız? Termal sönüm farkı mı? Yer direnci eşiği mi? Çünkü görsel iz tek başına yetmez. Nedeni ise gölge oyunları. Cevabı somut ölçülerle yazın. Hataları azaltan pratikler. İlk bakışta kolay taş ve düz çizgiyi hedef sanmayın. Çünkü hızlı karar yanlılığı sizi çeker. Nedeni ise gözün simetriye olan sevgisi. Ölçüyü tam sayıdan şaşırtın, oranı kontrol edin, iki ışıkta kenar sürekliliğini kıyaslayın. 3 testten ikisi uymazsa geri adım atın. Arkadaşlar, mağara girişlerinde çift kapı kurgusunu okumak bir sır çözme işi değil, bir yöntem işidir. Çünkü doğa ve insan birlikte iz bırakır. Nedeni ise davranışın mekanda şekil alması. Sizden isteğim şu, son mağara çalışmanızda doğal daralma ile yapay kapak ayrımını hangi 3 veriyle yaptınız, iç bant çizgisini nasıl doğruladınız, 3. kanıt olarak hangi teknolojiyi ya da arşiv kaydını kullandınız? Yorumlara yazın. Beğeni ve yorumlarınız algoritmaya güç verir. Abone olun ve bildirimleri açın. Sıradaki videoda moloz örgü kapakları termal ve yer direncinde vaka göstereceğim. Bir dahaki videomuzda görüşünceye dek hoşça kalın.